Yeni bölümümüze Meatflix'e yeniden hoş geldiniz. Önce açılışını yapacağız, tavuğu açacağız. Ardından da şöyle tavuğumuzu çevirelim. Bu tip şeyleri yaparken mümkün olduğunca organik tavuk kullanmaya çalışıyorum. Serbest gezen tavuk kullanmaya çalışıyorum. Şuradan tutup şöyle kuvvetli bir şekilde bastırdığınızda elinizi korkak alıştırmayınız. Baharatlandırıyoruz. Yani iyice parafinleri tutuşturuyoruz. Yeni bölümümüze Meatflix'e yeniden hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar bildiğiniz gibi kanalımızın takipçileri, aboneleri biliyorlar. Kırmızı etle çalıştık. Bugün ilk defa beyaz etle çalışacağız. Bugün bir tavuk tarifi yapacağız. Bir tavuk hazırlayacağız. Tavuğumuzu ilk başta sizlerle birlikte açacağız. Bütün bir tavuk kullanıyoruz bugün. Önce baharatlandıracağız. Baharatını da biraz bekleteceğiz. Baharatla tavuk iyice bir araya gelecekler. Tavuğun eti baharatın lezzetini iyice içine çekecek. Ardından ateşimizi hazırlayacağız. Endirekt ateşle, endirekt ısıyla bugün pişirmeyi gerçekleştireceğiz. Bir miktarda fümelemeyi düşünüyorum. Güzel bir elma ağacı parçam var. Onun bir kısmını bugün kullanacağım. Ardından yavaş ateşte tavuğumuz pişecek. Harika olacağını şimdiden eminiz. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni videomuz, yeni içeriğimiz buradan başlasın. Evet, işte bugün bu tavuğu kullanacağız. Yaklaşık 2 kiloluk bir gezen tavuğumuz, bir organik tavuğumuz var. Bu tavuğun önce açılışını yapacağız. Tavuğu açacağız. Ardından da baharatlarla lezzetini zenginleştirdikten sonra, lezzetini bir adım ileriye taşıdıktan sonra ateşe gideceğiz. Ama hepsinden önce yapmamız gereken bir şey var. Şimdi yakın plana geçelim ve size onu göstereyim. Evet, tavuğu hazırlarken yapacağımız ilk iş, tavuğu biraz tütsüleyeceğiz. Biraz önden ateşe tutacağız ki gözüküyor mu bilmiyorum ama tavuklarda mutlaka tüyler olur. Bu tavuklar bildiğiniz gibi ya endüstriyel yöntemlerle ya da elle yolunuyorlar bazı yerlerde. Bu tüyler mutlaka kalıyor tavukların üstünde. Bütün tavukta alsanız, parça tavukta alsanız, özellikle kanat tavukta çok olur, çok karşılaşırsınız. Bunlarla ve bu sevimsiz inorganik parçalarla karşılaşmak mümkün. Bunları ben önceden ateşe gitmeden önce halletmeyi tercih ediyorum. Onun için de kullandığım bir pürmüzüm var. Pürmüzleyebilirsiniz. Pürmüz yoksa hiç problem değil. Basit bir çakmakla, şöyle bir ocak çakmağıyla tüylü gördüğünüz yerleri almanız mümkün. İkisi de yoksa yine problem değil. Ocağın üstünde ocağı açıp iki çatalla ya da ıslak elle de yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde çevirerek tüylü yerlerini ateşe tutarsanız bu tüylerden kurtulursunuz. İlk yapmamız gereken şey aslında bu. Ben şimdi pürmüzle yapacağım. Çok fazla yaklaştırmıyorum pürmüzü. Uzaktan. Zaten yeter. Evet, bu tarafı tamam gibi. Şöyle tavuğumuzu çevirelim. Gel bakalım. Dev bir tavuk. Şimdi bunu temizlerken bu fazla parçaların hepsinden kurtulacağız. Biraz da bu tarafı yapalım. Evet, tamamız. Pürmüzledik. Tavuk parçalanma işlemini, daha doğrusu backbone'un, omurga kemiğinin çıkarılması işlemine hazır hale geldi. Evet, sıra geldi tavuğumuzu açmaya. Açmaktan kastımız aslında bugün yapacağımız şey şu arkada gördüğünüz omurga kemiğini çıkartacağız. Burada bunu elimizle bastırdığımızda hissetmemiz zaten mümkün. Kemiği boydan boya alacağız. Bunu yapmak için de aslında ya bir bıçak kullanabilirsiniz ya da varsa elinizin altında ulaşabileceğiniz bir yerde bir tavuk makası işinizi görür, size yardımcı olur. Boydan boya bu kemiği almamız gerekiyor. Mümkün olduğunca kemiğe yakın tarafından çok fazla etin içine girmeyerek omurga kemiğini çıkartacağız. Küçük küçük hamlelerle. Gördüğünüz gibi. Bu tabi serbest gezen tavuk olduğu için çok yağlı bir tavuk, çok yağlı bir hayvan. Kemikleri de gerçek tavuk olduğu için gerçekten kuvvetli. Bunu bildiğimiz market tavuklarıyla yaparsanız çok kolay bir şekilde yaparsınız. Ama tabii market tavuklarında çok ciddi bir lezzet problemi var bildiğiniz gibi. Ben o yüzden bu tip şeyleri yaparken mümkün olduğunca organik tavuk kullanmaya çalışıyorum. Serbest gezen tavuk kullanmaya çalışıyorum. Evet, bir tarafını açtık. Şöyle. Şuraları da alalım. Yağlı dokular var. Evet, bu taraf tamam. Gördüğünüz gibi sarı sarı yağları var içinde. Bu tavuk mısırla beslenmiş. Çok lezzetli bir tavuk olacak. Şimdi diğer tarafını alalım. Evet, gördüğünüz
gibi ayrılıyor. Evet, gördüğünüz gibi omurga kemiğini aldık. Açtık tavuğumuzu. İçi az önce de söylediğim gibi gayet yağlı. Şunu ben atmıyorum. Bunu bir buzdolabı poşetine koyup buzluğa attığınızda, dondurucuya attığınızda, daha sonra tavuk suyu yaptığınızda, tavukla başka bir şeyler hazırladığınızda çok işe yarar. Çok güzel tavuk suyu çıkar. Saklamanızı ben tavsiye ederim. Şöyle biraz daha fazla yağlı kısımları var. Fazla derileri var. Onları da ben şöyle hafiften görsel güzelliği, görsel bütünlüğü sağlayabilmek için tıraşlıyorum. İhtiyacımız olan kısımlar değil onlar. Burada şöyle bir deri parçası var. Onu da alalım. Evet. Şimdi bir sonraki aşamada yapacağımız şey, şimdi gördüğünüz gibi tavuk arka butlarının üstüne oturdu. Ama göğüs kısmı hala ayakta. Çünkü göğüs kemiğinde şurada bakın hala kıkırdak bir doku var. Burası yumuşaktır arkadaşlar. Kırdak olduğu için yumuşak bir kemiktir. Gezen tavuk olduğu için, organik tavuk olduğu için bu kısım bu tavukta biraz daha sert tabii ama endüstriyel tavuklarda, bildiğimiz market tavuklarında daha da yumuşaktır. Burayı iki şekilde açabilirsiniz. Ya bıçakla kesersiniz, güçlü bir şef bıçağıyla, yani çelik kalınlığı, metal kalınlığı yüksek olan bir bıçakla vurduğunuzda kırılır. Ya da ikinci yöntem, biraz daha basit bir uygulaması var bunun. Şöyle kanatları içine alalım. Şuradan tutup şöyle kuvvetli bir şekilde bastırdığınızda kayabilir. Tabii yağlı olduğu için dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi hemen çatırt diye anında gitti ve dümdüz bir tavuğumuz oldu. Tavuğu pişirirken istediğimiz form, şekil bu. Böylece daha kolay bir şekilde tavuğumuzu baharatlandırabileceğiz. Ateşe maruz bırakabileceğiz. Daha güzel bir şekilde, daha eşit bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde pişme sağlayacağız. Evet, sıra geldi tavuğumuzu baharatlandırmaya. Baharatlandırma anlamında aslında bugün çok özel bir şey yapmayacağım. Elimde hazır olan şeyleri kullanacağım. Çünkü tavuk zaten çok lezzetli bir tavuk. Son aşamada yine glaze edeceğiz. Yani lezzetini yine orada katkıda bulunacağız. Lezzetini ileriye taşımaya çalışacağız. Birazcık üstüne zeytinyağı sürdüm ki baharatı kolay tutsun. İç tarafı zaten nemli ve ıslak. Oraya bir şey sürmeye gerek yok ve zaten parça yağlar var. Tavuğun kendi yağları iç kısmında yer alıyor. Üst kısmında da deriyi özellikle hiçbir şekilde ayırmıyorum, almıyorum, küçültmüyorum. Çünkü derinin içindeki yağlar da aslında pişerken hem etin sululuğunu korumakta bize yardımcı olacak. Etin sululuğunu koruyacak, hem de çıtır çıtır olduğunda bu deri gerçekten çok lezzetli hale geliyor. Dolayısıyla derisine de hiçbir şekilde müdahale etmiyorum, derisini almıyorum. Bugün baharatlandırmada yine hazır bir baharat kullanacağım. Daha önceki videolarımızda da yer almıştı. Magic Seasoning Blends'in ikinci versiyonu. Bununla ilerleyeceğim. Şimdi bol miktarda, elinizi korkak alıştırmayınız, baharatlandırıyoruz. Yani iyice bu eti kaplasın istiyoruz bu baharat. Özellikle dış yüzeyi sayede çok güzel olacak. Bunun içinde kırmızı toz biber vesaire birçok farklı lezzet var. Sarımsak tozu var, karabiber var, tuz var bir miktar. Tersini de baharatlandırıyoruz. Kısımları, direkt çıplak et olan kısımları özellikle kaplayalım. Elimizi korkak alıştırmayalım. Tamamız. Şimdi ben yine de biraz daha sarımsak tozu ilave edeceğim. Sarımsak tozu mangalda et pişirirken en önemli sihir malzemelerinden biri aslında. Gerçekten işi lezzeti arttırma yönünde kolaylaştırıyor. Bol miktarda sarımsak tozu ekledim. Biraz daha tuz ekleyeceğim. Seasoning'in içinde, hazır karışımın içinde tuz vardı ama ben yine de ekstra tuz koyuyorum. Bu tuz da etin daha çıtır olmasını sağlayacak. Dışındaki deri kısmının daha çıtır olmasını sağlayacak. Daha crispy hale getirecek. O bakımdan çok faydalı. Evet, hazırız. O zaman gidip ateşi hazırlayalım. Evet, tavuğumuz burada. Tavuğu özellikle dışarıya çıkarttım ki bugün biraz rüzgar da var. Rüzgarın da etkisiyle biraz hava yoluyla kurusun. Baharatla tavuk biraz daha iç içe geçsinler. Ateş hazırlanıncaya kadar bu şekilde bekleyecek. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Dolayısıyla kedilere karşı da tavuğumuzu koruyacağız. Ateşimize gidelim. Ateşimiz
Şimdi yakılmayı bekleniyor. Bugün yine Gurus'la çalışacağız. Gurus'u kullanacağız. Ben az önce kömürleri hazırladım. 3 farklı tipte kömür kullanacağız bugün. Hem uzun biriket kömürlerini, hem yumurta biriket kömürlerini, hem de bir miktarda bildiğimiz klasik market kömürünü, meşe odunu kömürünü kullanacağız. Ben üçünden bir karışım hazırladım. Ateşi yaktıktan sonra, köz oluştuktan sonra arkadaşlar közleri şu tarafa yığacağım. Yani buralara yerleştireceğim. Bana yakın olan tarafa. Ve zaman içinde yavaş yavaş ateş diğer tarafa doğru yürüyecek. Bu şekilde, bu sayede uzun bir pişme sağlayacağız. Uzun yanacak ateşimiz. Tavuk pişene kadar kömürler bizi idare edecek. Ateş bu tarafta olacak. Bu tarafın üstünü kapatmayacağım. 2 tane tel kullanacağım. Teller burada yer alacak. Altına şurada gördüğünüz alüminyum kabı yerleştireceğim ki tavuktan çok fazla yağ damlar. Yağlı bir tavuğumuz var. O yağlar mangalın içini kirletmesin diye, mangalın içine zarar vermesin diye o kapta toplanacaklar. Aynı zamanda bir taraftan da tavuktan da akan suyun tekrar buharlaşmasıyla içerideki buharı korumada, nemi korumada bize yardımcı olacaklar. Şöyle bir elma parçam var, elma odunu. Bunu Çorlu'dan çok sevdiğim bir kardeşim getirdi. Sağ olsun, var olsun. Ona da buradan tekrar selam olsun. Tavuğu koyarken odunu da ateşlerin üstüne yerleştireceğim. Bu şekilde tavuğu bir sürede fümeleme şansı bulacağız. Füme yapma şansı bulacağız. Tavuk çok lezzetli olacak. Daha şimdiden son halini hayal edebiliyorum. Ben heyecanlıyım. Umarım siz de bu heyecanıma ortak oluyorsunuzdur. Şimdi ateşi yakalım. Evet, sıra geldi ateşlemeye. Pürmüzümüz hazır. Parafinleri tutuşturuyoruz. Parafinler anında yanıyor her zaman olduğu gibi. Ve kovamızı, ateşleme bacamızı parafinlerin üstüne yerleştiriyoruz. 10 dakika sonra zaten yarım kovaya yakın kömür var içeride. Ateş hazır olacak. Ateşimizi yerleştireceğiz ve pişirme işlemi başlayacak. Bu arada az kalsın söylemeyi ve yapmayı unutuyordum. Tavuğun derisinde tavuk pişerken bir şişme olur. Tavuğun içindeki sıvılar, sular, yağlar buharlaşırken dış taraftaki deriyi şişirirler. Bu güzel bir görüntü olmuyor bence. Tavuk derisinin çıtırlaşmasını da engelliyor. O yüzden ateşe gitmeden önce mutlaka tavukta şöyle küçük, çok büyük olmayan şöyle 1-2 santimlik kesikler, delikler yaratmakta fayda var. Özellikle kalın etlerinin olduğu yerlerde, yani göğüste, butta şöyle hafif bir batırsanız, deriyi birazcık açsanız yeterli olur. Bu dediğim gibi hem pişerken baharatın içine işlemesini kolaylaştıracak, hem de tavuk derisinin şişip çirkin bir görüntü almasını engelleyecek. Evet, harika bir şekilde açtığımız tavuk pişmeye gitmeyi bekliyor. Evet, ateşimiz hazır. Közlerimiz oldu. Kor haline geldiler. Şimdi bunları az önce söylediğim gibi üst tarafa yığacağım. Bunları güzel bir şekilde dizeceğiz. Sonrasında közlerimiz yukarıdan aşağıya, doğudan batıya, güneşin dünyamıza ışıklarını yaydığı gibi doğudan batıya yayılacaklar. Bu sayede kömürlerimizden uzun bir süre performans alacağız. Şöyle, hatta uzun yananları biraz şöyle alalım. Onlar daha sonra yansınlar. Yavaş yavaş yansınlar. Evet, ateş hazır. Evet, ateşimiz hazır artık. Bakın ne yaptık, tekrar birlikte görelim. Sol tarafta közlerimiz var, kömürlerimiz var. Kömürlerin üzerinde fümelemek için elma ağacı odunumuzu koyduk. Elma odunumuzu koyduk. O yavaş yavaş kendi kendine için yanıyor. Onun sağladığı duman tavuğu fümeleyecek ve harika bir lezzet verecek. Sağ tarafta ise metal alüminyum kabımızı yerleştirdik. Tavuğun akan sularını ve yağlarını toplamak için. Onları tekrar kullanmayacağız ama hem mangalın kirlenmesini önleyecek bu kap, hem de dediğim gibi tavuğu nemli tutmakta işimizi kolaylaştıracak. Sol tarafı hiç kapatmayacağım. Oranın üstüne bir şey koymayacağım. Çünkü tavuk hiç direkt ateşin üzerine gitmeyecek. Endirekt olarak pişireceğiz. Endirekt pişirme ne demek? İlk defa karşılaşanlar için kısaca bahsedeyim. Endirekt pişirmek demek aslında direktin tersi. Yani ateşi göstermeden ateşin ısısını endirekt olarak pişirdiğimiz ürüne yansıtarak pişirmek demek. Mangalımızın havalandırması şurada, sol alt tarafta gördüğünüz gibi. Bacası ise sağ üstte. Yani ateşi buraya koyduğumuzda hava akımı aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya geçtiğinde rüzgarın etkisiyle buraya koyduğumuz tavuğu ya da kırmızı eti her neyse yalayarak geçecek ve o ısı etkisiyle aslında pişirmiş olacağız. Buna endirekt pişirme diyoruz. Endirekt kullanımı diyoruz ateşin, mangalın. Bu sayede aslında bu yavaş pişirme tekniği sayesinde etin lezzeti daha kolay, daha güzel ortaya çıkıyor. Reverse searing yapıyoruz. Bunun adı
Bu yöntemin adı reverse searing. Hem ette hem kırmızı ette hem tavukta çok iyi sonuç veriyor. Bugün 3 tane termometre kullanacağız. İkili termometremin bir tanesini mangala yerleştireceğim. Şuraya. Mangalın iç sıcaklığını ölçebilmek için. Bir diğerini tavuğun but kısmına, kalın etlerinden biri olan but kısmına. Üçüncüsünü ise şu gördüğünüz Bluetooth'la çalışan, telefondan izleyebildiğim parçayı ise göğüs etine yerleştireceğim ve böylece tavuğun bütün pişme derecelerini sağlıklı bir şekilde takip etmiş olacağız. Tavuğumuz hala burada. Sitenin kedilerine karşı onu koruyoruz. Evet, pişirmeye başladık. Termometreleri yerleştirdik. Tempro'nun 2 probundan bir tanesini mangalın içine yerleştirdim. Mangalın sıcaklığını takip edebilmek için. İkincisini tavuğun but kısmına yerleştirdim. Her ikisi de konumları şu şekilde. Bir tanesi tavuğun olduğu tarafta. O tarafın sıcaklığını anlayabilmemiz için açıkta, boşlukta. İkincisi az önce söylediğim gibi butta. Bluetooth'la bağlandığımız tekil termometre ise burada göğüs eti. Ateş burada, köz burada. Elma parçamız da yavaş yavaş yanıyor. Elma parçası gördüğünüz gibi fümede kullandığımız parça çok büyük değil. Yumruk kadar bir parça, yani şu büyüklükte bir et için fazlasıyla işimizi görecek. Fazlası da çok fazla füme tadı verir ve o da işin tadını kaçırabilir. Ölçülü kullanmakta fayda var. Elma, ceviz, kiraz ağacı, bunlar fümede çok işe yarayan ağaçlar. Dun türleri, tahta türleri. Biz bugün elma ile ilerliyoruz. Evet, mangalın sıcaklığını daha fazla kaçırmadan kapağını kapatalım. Bakın az önce 90-95 derecelerdeydi. Kapağı açar açmaz 36'lara geriledi. Kapaklı şekilde mangalı kullanırken öyle çok sık açıp kapatmaya gelmez. Ara ara termometreyi takip ederek bakacağız. İşlem devam ediyor. Son aşamadayız. Her zaman söylediğim gibi işin en keyifli kısmındayız. Son noktaya geldik. Tadım yapacağız. Tavuğumuz gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Son noktada pişmesinden yaklaşık 15 dakika önce, yani istediğimiz dereceye 74 dereceye gelmesinden yaklaşık 15 dakika önce glaze ettik. Barbekü sos, bal ve elma sirkesiyle üstüne küçük bir kaplama yaptık. O da iyice oturdu. O kaplama da bütün tavuğu sardı. Harika gözüküyor şu anda. İzninizle küçük bir tadım yapalım. Sonra da bekliyor, yemeğe geçelim. İzninizle şöyle ilk önce biraz but kısmından, but tarafından tatmak istiyorum. Şöyle derisiyle birlikte ikiye bölelim. Tavuğumuz tabii organik tavuk, serbest gezen bir tavuk. Dolayısıyla bildiğimiz market tavuklarına göre, hızlı yetişen, 45 günde yetişen tavuklara göre biraz daha zor pişiyor, biraz daha geç pişiyor. Pişirme işlemi esnasında onu dikkate almakta fayda var. Ama piştiği noktada, geldiği noktada organik tavuğun ben çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki fiyat farkı da var. Diğer market tavuklarıyla arasında 4 katına 5 katına varan fiyat farkı söz konusu ama lezzet olarak da aynı fark bence geçerli. Yine 4-5 katı lezzet farkı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da şöyle göğüs etinden alalım. Şimdi sizler için ikisinden de tadıyorum. Harika. Çok güzel olmuş. Gayet sulu. Bütün baharatların ve sonda yaptığımız glaze'in lezzetini almış. Neredeyse hiç su kaybetmemiş. 130-140 dereceler civarında pişirdik. O nedenle biraz uzun sürdü pişmesi. Yani 2-2,5 saati buldu. Yemeğe de aslında biraz geç kaldık. Akşam yemeğine yukarıda beni bekliyorlar. Ama lezzeti muhteşem. Bu lezzeti alınca eminim herkes çok mutlu olacak. Biraz da but kısmından tadalım. Mükemmel. Tavuk sevmiyorum diyenler tavuğu bir de böyle yapıp denemeli. Eminim fikirleri değişecek. 10 numara. Böylece bugünkü içeriğimizin, bugünkü paylaşımımızın sonuna geldik. Sizlerle birlikte mangalda ters mühürleme yöntemiyle reverse searing yaparak bir bütün tavuk pişirdik. Tavuğumuzu ilk etapta, birinci aşamada açtık. Açarken ne yaptık? Arkasındaki omurga kemiğini, backbone'unu çıkarttık.
göğüs kafesinin ortasındaki kıkırdak kemiğini kırdık ve böylece düz bir tavuk elde ettik. Bu yöntem bize neyi sağladı? Bu yöntem ısıyı tavuğa eşit şekilde yansıtma, dağıtma imkanı verdi. Bu bakımdan kelebekleştirme bütün tavuk pişirirken gerçekten çok iyi sonuç veriyor. Aynı zamanda baharatı da tabii daha sağlıklı bir şekilde yayma olanağı. Tavuğun hem içine hem dışına, derisinin farklı katmanlarına, yüzeydeki girintilerine baharatı sağlıklı bir şekilde uygulama imkanı buldu. Bu tavuğun lezzetini arttıran aslında birinci unsur. İkincisi, tabii kullandığımız malzemenin kalitesi her zaman çok önemli yemek yaparken. Hep söylediğimiz gibi iyi yemek iyi malzemeyle oluyor. Bugün kullandığımız tavuk da organik bir tavuk. Bildiğiniz gibi endüstriyel tavuklar lezzet olarak biraz daha geriden geliyorlar. Tabii ki arada fiyat farkı var. Endüstriyel tavuklar 4-5 kat daha ucuz organik tavuklara göre, serbest gezen tavuklara göre. Ama lezzet olarak da bana sorarsanız 4-5 kat geriden geliyorlar. O yüzden ben tavuklu tariflerde mümkün olduğunca organik tavukları tercih etmeye çalışıyorum. Bu iki unsurla, bu iki kullandığımız yöntemle ve malzemenin kalitesiyle bugün aslında güzel, lezzetli bir yemek elde etmiş olduk. Kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu vesileyle yeri gelmişken hepinize çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilgi gördü Meatflix. Kısa sürede çok sayıda aboneye ulaştı. Aynı şekilde sosyal medyada da çok ilgi görüyor. Tariflerimiz, paylaşımlarımız sizlerin iltifatına mazhar oldu. Ne mutlu bize. Umarız aynı şekilde büyümeye devam ederiz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız. Bugünkü içeriğimizi beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız yeni paylaşımları kaçırmamak için abone olmanızı tavsiye ederiz. Eğer bugünkü videomuzu beğendiyseniz bugünkü tarifimizden ilham alabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da bu videoyu paylaşabilirsiniz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni videolarda, yeni içeriklerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.